Boş bir minibüsü karavana dönüştürmek özenli planlama, zaman ve el becerisi gerektiren bir projedir. Sıfırdan karavan yapımının ilk adımı, hangi aracı seçeceğinize karar vermekle başlar. Hangi karavan türünün size en uygun olacağını anlamak için, ne kadar sıklıkta karavanla seyahat yapmayı planlıyorum veya ne kadar geniş bir alana ihtiyacım var gibi soruları sormak ve buna göre bir tercihte bulunmak gerekiyor. Dört tekerlek üzerinde kendinize yeni bir hayat ve yaşam biçimi kurmanın ilk adımı, seçtiğiniz aracı SketchUp gibi 3 boyutlu modelleme programları yardımıyla planlamaktan geçiyor. Karavanınızda hangi alanların yatak, mutfak, tuvalet gibi fonksiyonlara sahip olacağını belirleyin ve projeye sadık kalın. Karavanınızı seçtiyseniz, sıfırdan karavan dönüşümü için en temel ihtiyaçlarla başlayabiliriz. Şimdi karavanın yapım sürecinde ihtiyacınız olacak güneş panelleri, ısı yalıtımı, kaplama ve iç tasarım gibi tüm süreçler sizi bekliyor. Güneş panelleri ve elektrik sistemi, karavan dönüşümü sırasında ilk düşünülmesi gereken konulardır. Panelleri aracın tavanına monte ederek başlayabilirsiniz. Yanmaz elektrik kablolarının ortada görünmemesi için öncelikle araç içinde spiral boru kullanarak elektrik sistemini döşemelisiniz. Bu aşamada karavanda kaç adet ışık ve priz olacağı, hangi ürünlerin 12 volt, hangilerinin 220 volt güçle çalışacağı ve karavanın hangi bölgelerine yerleştirileceğine karar vermeniz gerekir. Güneş panelleri ve elektrik sistemi tamamlandıktan sonra ısı yalıtımı ve kaplama işlemlerine başlayabilirsiniz. Isı yalıtımı için kullanacağınız malzemelere karar verip bu malzemeleri aracın tabanına, yan kısımlarına ve tavanına yerleştirmeniz gerekiyor. Isı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, strafor veya alüminyum kaplamalı malzemeler kullanılabilir. Sıra estetik olarak en önemli konulardan biri olan araç içi ahşap kaplamaya geliyor. Ağırlığı azaltmak için kavak kontraplak tercih edilebilir ve metal gördüğünüz her yeri kapatmakla başlayabilirsiniz. Aracın tüm kaplama işlemlerinden sonra en eğlenceli kısım olan iç tasarıma geçebilirsiniz. Karavanda en çok tercih edilen mutfak alanları sürücü kabini arkasına ya da sürgülü kapı yanına konumlandırılmaktadır. Araç içinde bir lavabo düzeniyle temiz suyun hidroforla musluğa su pompalanmasını ve pis suyun giderden ayrı bir depoya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu sistemle depo boyutları araç altına yerleştirilen 75 ila 200 litre arasında değişen depolardır. Yatak alanına karar verirken, karavanınızın büyüklüğüne göre aracın arka kısmına sabit yatak veya koltuktan yatağa dönüşen bir yatak tercih edebilirsiniz. Saklama alanı karavanların olmazsa olmazıdır. Aracınızın arka üst kısmında sağ ve sol olmak üzere ortalama 150 cm uzunluğunda ve 25 cm derinliğinde kapaklı dolap yapabilirsiniz. Banyo kabini olup olmaması hem size hem de karavanınızın genişliğine bağlı bir konudur. Karavanın köşesinde, arkasında ya da yan tarafında konumlandırabileceğiniz duş kabinleri tercih edilebilir. Duş için genellikle hoş bir eklenti olan propan ısıtıcı olarak bilinen hermetik LPG şofbeni kullanabilirsiniz. Bu şofben, tüpe veya karavandaki gaz sistemine bağlanarak suyun ısınmasını sağlar. Karavanın içi bittikten sonra yapılması gereken son konu, karavanın ruhsatını almaktır. Bir aracı karavana dönüştürüyorsanız, Türk Standartları Enstitüsü'nden araç tadilat projesi onayı almanız gerekiyor. Tadilat projesi konusunda uzman bir mühendislik firmasıyla görüşmenizi ve aracınızın dönüşümünü projelendirmeniz konusunda destek almanızı öneririz. Bunun yanı sıra yüksek ÖTV'den kaçınmak için karavan dönüşümünde genelde 5 ila 7 yaş üzeri araçlar tercih edilebilir.